Evet, GZT 10'un Orta Doğu Sen serisinin... bunu getirmiştin. Teşekkür ederim Kübra, çok teşekkür ederim. GZT bu videoda şimdi Körfez'le alakalı bir içerik var. Vahhabilik anlatacağım. Dolayısıyla abayemi giyip anlatmak istedim bu videoyu. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Vahhabilik 18. yüzyılda Arap Yarımadası'nın iç bölgesi Necid'de ortaya çıkan ve halen etkin olan dini ve siyasi bir akım. Kendilerine muvahhidun veya tevhid ehli diyen akımın mensupları eleştirmenlerinin adlandırmasıyla öncüleri din alimi Muhammed bin Abdülvahhab'a nispetle o yüzyıldan itibaren Vahhabi olarak anılmaya başladı. Vahhabi veya Vahhabilik adı popülerliğini korurken akademik ve akademik olmayan yazında halen akımın adı olarak anılmakta. Vahhabiliğe adını veren din alimi Muhammed bin Abdülvahhab 18. yüzyılın başlarında Necid bölgesindeki Uyeyne Vaha kasabasında doğdu. Din alimleri yetiştiren bir aile içinde büyüdü. Dedesi Süleyman bin Ali, Uyeyne'nin kadısıydı. Ondan sonra babası Abdülvahhab bin Süleyman bu kasabanın kadılığını devraldı. Amcaları İbrahim ve Ahmet de kardeşi Süleyman da din alimi oldu. Kendi oğulları da aile geleneğine uyarak din alimi oldular. Muhammed bin Abdülvahhab ilk dini eğitimini babasından aldı. Kur'an-ı Kerim ezberledi. Daha sonra gelenek olduğu üzere ilim yolculuğu seyahatlerine başladı. İlk önce Mekke'ye gitti. Bir süre orada ders aldı. Daha sonra Medine'de dini ilim tahsil etti. Medine'de dönemin en meşhur hadis alimlerinden dersler aldı. Özellikle Medine'de yaşayan Hintli hadis alimi Muhammed Hayat el-Sindi'den etkilendi. Medine'den Basra'ya geçen İbn Abdülvahhab burada Muhammed el-Mecmui altında hadis ve fıkıh bilgisini derinleştirdi ve dini eğitimini tamamladı. İbn Abdülvahhab hem Mekke'de hem Medine'de ancak Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Basra'da dini inançlarda çarpıklık, ritüellerde bidat olarak nitelendireceği düşünce ve pratiklerle karşı karşıya geldi. Basra'da hocası El-Mecmui ile birlikte bidatlarla mücadelesine başladı ve bu yüzden kentten kovuldu. Basra'dan Necid'e dönen İbn Abdülvahhab, babasının kadılığını yaptığı Hureymila Vaha kasabasına geri döndü. İbn Abdülvahhab'ın dini davasının esası olan düşüncelerini Necid'e dönmeden geliştirdiğini söylemek mümkün. Düşüncesinin özünü aslında son derece temel bir iddia oluşturdu. İslam dininin esas akidesi tevhiddi. La ilahe illallah cümlesinde ifade edilen bu akide Allah'tan başka herhangi bir tanrının olmadığının ilanı olduğu kadar Allah'tan başka hiçbir varlığın tanrısal sıfatlarının olmadığının da ilanıydı. Bu yüzden de sadece Allah'a yönelmesi gereken kulluğu onun haricinde başka hiçbir varlığa yapmamakta. Tevhid ağızdan dökülen salt bir ilan değildi. Aynı zamanda kişinin kulluğunu ve diğer davranışlarını derinden yoğurması gereken bir inançtı. Aksi durumda kişi İslam'ın öğretisine göre davranmıyor ve en büyük günahı işliyordu, şirk. Bu basit bir günah değildi. Bir Müslümanın işleyebileceği en ağır günahtı. Öyle ki şirk içinde Müslüman olarak kalınamazdı. Bile isteye kalan kişi İslam'dan çıkar ve mürtet olurdu. İbn Abdülvahhab tevhid inancının soyut ve somut tam olarak ne içerdiğini Kitab-ı Tevhid başlıklı risalesinde açıkladı. İbn Abdülvahhab'a göre belaları önleme amacıyla mesela nazarlık ve muska taşıma, taş veya ağaçlardan uğur bekleme, Allah'tan başka bir varlık veya kişi için hayvan kesme ve adak adama, Allah'tan başkasına sığınma, peygamber dahil kim olursa olsun şefaat dileme, sevgide aşırıya kaçma, medet isteme, kabrinde ibadet etme, büyücülük, kahinlik, astroloji ve benzeri işler tevhidle bağdaşmazdı ve kişiyi şirke düşürürdü. Dine bidatlar sokma ve bile isteye bidatlara uyma da kişiyi şirke düşürürdü. Zira dinin ne olduğunu sadece Allah belirleyebilirdi. Bidat uydurmak sadece Allah'a has bir yetkiyi gasp etmekti. Bidata uymaksa bu yetkiyi bir başkasına vermek. Bu bakış açısıyla Sünni veya Şii ayırmaksızın dönemin ve daha öncesinin bütün Müslümanları şirk içindeydi. İbn Abdülvahhab'ın dini davası Müslümanları şirke karşı uyarmaktı. Peygamber ve onun seleflerinin takip ettiği en saf haliyle bozulmamış, bidat karıştırılmamış İslam'a tekrar davet etmekte. İbn Abdülvahhab bu görüşlerini ancak babası 1740 yılında vefat ettiğinde yaymaya başladı. Ancak gördüğü tepkiler sonucu güvenliğinin tehlikede olduğunu inandı ve Hureymila'dan ayrılmak zorunda kaldı. Doğduğu kente Uyeyne'ye yerleşti. Bu kasabanın emiri Ömer bin Muammer başlangıçta İbn Abdülvahhab'a destek verdi. Ancak halkın kutsal olduğuna inandığı ağaçları kestirmesi, sahabeden Zeyd İbn Hattab'ın türbesini yıktırması ve zina yapan bir kadını rejim ettirmesi sonrası artan tepkilerin ardından desteğini geri çekti. Uyeyne'den kovulan İbn Abdülvahhab Necid'in küçük bir vaha kasabası olan Diriye'ye yerleşti ve bu kasabanın emiri Muhammed bin Suud'la karşılıklı sadakat sözü verdi. Böylece iki Muhammed, Arap Yarımadası'nın tekrar İslamlaştırılması olarak gördükleri davayı gerçekleştirmeye koyuldu.
Yarımada ve ötesinin bütün Müslümanlarını müşrik ilan eden ve tekrar İslam'a davet eden, davetini kabul etmeyenlerle savaşmayı dinen helal kılan İbn Abdülvahhab'ın davası elbette fazlasıyla rahatsız ediciydi. Hem kendine hem de İbn Suud'a sayısız düşman kazandırdı. Ancak Necid boyunca İbn Suud için 5. kol niteliğine hizmet edecek fanatik taraftarlar da getirdi. Fakat siyasi başarı yavaş geldi. En yakın Vaha kasabası Riyad'ı ele geçirmek tam 28 yıl, bütün Necid'i ele geçirmekse 40 yıl sürdü. Sonrası ise daha hızlı geldi. İbn Abdülvahhab ile İbn Suud'un yaptığı ittifaktan tam 60 yıl sonra Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı artık Suud ailesinin yönetimi altındaydı. Ancak bunu ne 1793 yılında ölen İbn Abdülvahhab ne de daha önce 1765 yılında ölen İbn Suud görecekti. Yarımada'nın büyük bir kısmının dini siyasi bir birlik altında birleşmesi iki gücü rahatsız etti. İngiltere ve Osmanlı İmparatorluklarını. İngiltere bu gelişmeyi Hint Okyanusu'ndaki menfaatlerine bir tehdit olarak gördü. Zira Basra Körfezi ile okyanusu birleştiren Hürmüz Boğazı'na yakın Ras el Hayma'da Kasimiler konuşluydu ve korsanlık yaparak deniz ticaretini sekteye uğratıyorlardı. Kasimiler de Vahhabiliği kabul etmiş, Suud'la ittifak kurmuştu ve bu ittifakla gücünü daha da pekiştirmişti. Osmanlı İmparatorluğu ise Suud'un hakimiyetini Mekke ve Medine'nin olduğu Hicaz bölgesine genişletmesinden rahatsız oldu. İki güç eş zamanlı olarak harekete geçti. Osmanlı İmparatorluğu Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'yı Vahhabi Suud tehdidini ortadan kaldırmakla görevlendirdi. İngiltere ise Kasimilere karşı kapsamlı bir operasyon başlattı. Neticede İngiltere Kasimilerin deniz gücünü zayıflattı ve hakimiyetini Basra Körfezi'ne yaydı. Mısır güçleri ilk önce Hicaz'ı kurtardı, daha sonra ise Vahhabi Suud devletini tamamen yıktı. Son Suudi emir Muhammed bin Suud'un oğlunun oğlunun oğlu Abdullah yakalandı, İstanbul'a götürüldü ve idam edildi. Mısır güçleri Necid'de kısa bir süre kaldı ve geri çekildi. 1825 yılında Suud ailesinden Türki bin Abdullah Suud Emirliğini Riyad'da yeniden kurdu. Bu ikinci Suud devleti ilki kadar yayılamadı. Aile içi taht kavgaları yüzünden Necid'in ötesinde varlık gösteremedi ve 1891 yılında Heyl merkezli Raşidiler tarafından yıkıldı. Bu dönemde Vahhabi din alimleri Suud ailesini desteklemeye devam etseler de Âl Şeyh veya Şeyh'in ailesi adını alan İbn Abdülvahhab'ın torunlarının liderliğinde birlikte hareket ettiler ve Necid'in tamamında Vahhabiliği tekrar yaydılar. Bu din adamlarının ortak çabası sonucu 100 yıl sonunda Necid artık tamamen Vahhabileşmiş bir bölgeydi. 1903'te 2. Suud Devleti'nin son emiri Abdurrahman'ın oğlu Abdülaziz, Riyad'ı sürpriz bir saldırıyla tekrar ele geçirdi ve Riyad civarında hakimiyetini tesis etti. 1913 yılında Osmanlı tek taraflı olarak Yarımada'nın doğu bölgesi Hasa'dan çekilince Abdülaziz burayı da topraklarına kattı. Ardından Heyl merkezli Raşidileri, sonrasında Mekke merkezli Haşimileri yendi. 1926'da kendini Hicaz'ın kralı ve Necid'in sultanı olarak ilan etti. 1930'da Hicaz'ın güneyindeki Asir bölgesini ele geçiren Abdülaziz, 1932 yılında bütün bölgeleri tek bir krallık olarak birleştirdi. Suudi Arabistan Krallığı. Vahhabi din adamları en başından beri Abdülaziz'in yanında yerlerini aldı. Vahhabi din alimlerinin Abdülaziz'e neredeyse sınırsız desteği ona güçlü bir dini meşruiyet sağladı. Din alimleri ayrıca Bedevi kabilelerin Vaha kasabalarına yerleşmesinde ve Vahhabiliği kabul etmede etkin rol oynadı. Bedevi ihvanı Abdülaziz'e rakiplerine karşı önemli bir askeri üstünlük sağladı. Diğer bir deyişle Vahhabi alimleri Suudi Arabistan Krallığı'nı Abdülaziz'le el ele kurdu. Karşılığında ise dini hizmetler yanında kamusal ahlakın düzenlenmesinde, yargı ve eğitim gibi kamu hizmetlerinde en belirleyici güç oldular. Abdülaziz döneminde ve sonrasında Vahhabi din alimleri Suud ailesine karşı her türlü isyan veya halk protestolarında aile yanında yer aldı. 1920'lerin sonundaki Bedevi ihvanının isyanında, 1970'lerin sonundaki Cüheyman el-Uteybi'nin Kabe baskınında, 1990'lardaki Sahva muhalefeti ve El-Kaide isyanında ve en nihayetinde Arap Baharı'nda Suud ailesinin yanında durdu ve devlet içindeki etkinliklerini devam ettirebildi. Suud ailesiyle süregiden ittifakın Vahhabilik üzerinde iki kalıcı etkisi oldu. İlk olarak Vahhabiliğin 20. yüzyıla kadar devam eden katı dini anlayışı önemli ölçüde yumuşadı. Fıkıhta ve kelamda Hanbeliliği takip eden Vahhabilik yine de dini metinleri yorumlamada son derece geleneksel kaldı. İkinci olarak Vahhabi din alimleri dini anlayışlarını Suudi Arabistan'ın artan petrol gelirlerinin sağladığı imkanlarla yurt dışında açtıkları camiler ve eğitim kurumları vasıtasıyla yayma fırsatını yakaladı ve dünya Müslümanlarının daha da muhafazakarlaşmasına yadsınamaz bir katkı yaptı. Suudi Arabistan'ın de facto yöneticisi konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reformları, Vahhabi din adamlarının kamusal ahlakın düzenlenmesi alanındaki etkinliklerini önemli ölçüde kırdı. Ancak ulemanın eğitim ve yargı alanındaki etkinliğinin halen devam ettiğini söylemek mümkün. Muhammed bin Selman altındaki yeni Suudi politikasının
Yakın gelecekte Suudi Devleti'nin doğuşunu sağlayan Vahhabi ideolojiden tamamen kopup kopmayacağı son dönemde sıkça tartışılıyor. Bunu net bir şekilde bugünden kestirmek elbette zor. Ancak siyasi iktidar için kullanışlı bir aracı tamamen bertaraf etmektense ulemanın Suudi Arabistan'da yeni döneme kendini adapte etmesini sağlamak daha rasyonel bir yol olabilir. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda Vahhabiliği 10 başlıkta anlattık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek meselame. Vahhabilik 18. yüzyılda Arap Yarımadası'nın iç bölgesi Necid'de ortaya çıkan ve halen etkin olan dini ve siyasi bir akım. Kendilerine muvahhidun veya tevhid ehli diyen akımın mensupları eleştirmenlerinin adlandırmasıyla öncüleri din alimi Muhammed bin Abdülvahhab'a nispetle o yüzyıldan itibaren Vahhabi olarak anılmaya başladı. Vahhabi veya Vahhabilik adı popülerliğini korurken akademik ve akademik olmayan yazında halen akımın adı olarak anılmakta.